Moskova, sene 1936. Üçüncü Moskova Uluslararası Satranç Turnuvası sıcak bir havada oynanıyor. Gece geç saatlerde tur sonrasında Sovyet ve diğer ülkelerin ustaları Otel Nasyonel'in restoranında oturmaktaydılar. Dünyaca ünlü ustalar günün açılış gelişmeleri ve oyunları hakkında tartışıyorlar, şakalaşıyorlardı. Tüm diğer ustalardan ayrı olarak Jose Raul Capablanca'yı tek başına bir masada otururken gördüm ve izin isteyerek yanına geçtim. O benim çocukluğumdan beri dehasına hayranlık duyduğum, oyunlarını büyük bir zevkle incelediğim bir kahramandı adeta. Kendisi dünya şampiyonu iken Sovyetler Birliği'ne karşı yaratılan satranç blokesini yıkmıştı. Ve 1925 yılındaki 1. Moskova Uluslararası Turnuvası'na katılan ilk yabancı oyuncuydu. Kübalı usta melankolik bir havadaydı. Sonraki gün Doktor Emanuel Lasker'e karşı oynayacaktı. Çok iyi biliniyordu ki her ne kadar şampiyonluk ünvanını Lasker'den almış olsa da eski rakibiyle masa başında karşılaşmaktan pek hoşlanmazdı. Capablanca ile satranç dışı bir sohbet başlattım. Saatler ilerledi ve salon boşaldı. Capablanca'ya odasına kadar eşlik ettim ve aramızda şu konuşma geçti. Yarın Lasker'e karşı oynayacaksınız. Evet, siyahım dedi Capablanca. Bilmelisiniz ki en fazla beraber olacaktır. Çok yazık diye itiraz ettim. Bence mücadeleden kaçmanız bir hata olur. 1935 Moskova turnuvasında Lasker sizi yenmişti. Belli ki bu turnuva yaşlı ustanın son turnuvası. Satranç tarihi yazıldığında iki büyük satranç ustasının son karşılaşmasında Capablanca berabereyle yetindi diye not düşülürse bu hiç hoş olmaz. Capablanca suskundu. Odaya girdik. Masada bir satranç takımı vardı. Eski dünya şampiyonu beklenmedik şekilde dedi ki, iyi ama yaşlı doktora karşı hangi açılışı oynamalı ki? Bir E4'e karşı E5 oynamak olmaz. Çünkü Petersburg 1914'teki hatayı tekrarlamak istemem. Ve Fransız savunmasını da oynamam. Sicilya savunması olmaz mı? Hatırladığım kadarıyla çok iyi oynuyorsunuz ve bana geliyor ki Lasker bu açılışı beyazla oynamayı sevmiyor. Çünkü kendisi siyahla oynamayı tercih ediyor. Capablanca çoktan masaya oturmuş ve bazı hamleleri oynamaya başlamıştı. Komik. Sicilya savunmasını tamamen unutmuşum. Ona son turnuvalarda oynanan bazı devam yollarını göstermeye başladım. Şaşırmıştım çünkü Capablanca itiraz etmedi. Aksine hemen ciddileşti ve konsantre oldu. Gözlüklerini taktı, sorular sordu, analiz etti ve eleştiriler getirdi. En sonunda, yo, Sicilya savunmasını oynamayacağım dedi Capablanca. Anladım ki Capablanca yalnız kalmak istiyordu. İyi geceler dedim ve ayrıldım. Sonraki gün içindeki görkemli sütunlarıyla ünlü Dom Soyuzov 2000 seyirciyle tıka basa doluydu. Salonun tüm lambaları ışıl ışıldı. Kısa bir süre sonra turun başladığını duyuracak şekilde gong çaldı. Doktor Lasker masada yerini almıştı ve her zamanki gibi bacak bacak üstüne dağıtmıştı. Canlı gözlerle ve dikkatle derinlere bakıyordu. Her zamanki gibi şah piyonunu 2 ileri sürdü ve acele etmeden saate bastı. Sonra da sigarasını yaktı. 2-3 dakika geçti. Diğer masalarda da oyunlar başlamıştı ama Capablanca hala ortalarda yoktu. Yoksa hala oyuna hazırlık mı yapıyordu? Yok canım, hiç onun tarzı değil. Sonra bir anda Capablanca gözüktü. Her zamanki gibi hem karizmatik hem de güler yüzlüydü. Hemen ilk hamlesini yaptı. Sicilya savunması. Saatine bastı ve Capablanca geç kaldığı için özür diledi. Lasker başıyla özrü kabul ettiğine dair bir hareket yaptı. Belli ki açıklama yeterli olmuştu. Sonra Capablanca başhakemden de özür diledi. Üzerinde Lasker Capablanca yazan ve hamlelerin oynandığı gösterim panosunu izlerken merakım ve heyecanımı saklayamıyordum. Bu oyunun sonucu ne olacaktı acaba? Bir fırtına mı yoksa bir büyük usta beraberesi mi? Hızlıca hamlelerini yaptıktan sonra Capablanca aniden kalktı. Bana doğru yanaştı ve beni selamladı. Ama tek kelime de söylemedi. Yüzü ifadesizdi.
Ancak 9. hamleden sonra Kübalı usta göz teması sağlayacak şekilde bana keskin bir şekilde bakmaya başlamıştı. 2-3 hamle daha oynandı. Capablanca formdaydı. Büyük bir güç ve ilhamla oynuyordu. Satranç psikolojisine en çok hakim kişi olarak Lasker belli ki 25 yıldır tanıdığı rakibinden böyle bir saldırganlık beklemiyordu. Mücadele devam etti. Lasker konumu karıştırarak umutsuz durumu inatçı bir şekilde savunmaya çalıştı. Ama rakibinin parlak manevralarının sonuçları ortaya çıkıyordu. Capablanca kazandıran bir materyal üstünlüğü elde etti. Daha sonra o gece bir kez daha Capablanca'nın odasındaydım. Kendisini tebrik ettim. Bu galibiyetle artık turnuva birinciliğine çok daha yakındı ve de Botvinnik'in 1 puan önünde rahat bir şekilde bu gerçekleşecekti. Leningrad gazetelerinde yayınlanmak üzere Capablanca'nın oyunu analiz etmesini rica ettim. Her ne kadar saklıyor olsa da Capablanca belli ki galibiyet sarhoşluğu içerisindeydi ve keyifle oyunu göstermeye başladı. Oyunun analizlerini not almayı bitirdim. Çoktan saat sabaha doğru 3 olmuştu ve eve dönmek üzere kalktım. Tam ayrılırken Capablanca dedi ki, "Dostum, bu oyunu sana ithaf ediyorum ama bilmelisin ki affedilmez bir hata yaptın." "Nasıl?" diye sordum. "Bir dünya şampiyonuna ancak 2. sınıf oyuncularının analiz etmiş olduğu devam yollarını önermiş oldun da o sebeple." Capablanca sempatik şekilde güldü ve içten bir şekilde elimi sıktı. Sonra vedalaşarak ayrıldık. Bu sözlerin sahibi St. Petersburglu Yakov Gerasimovich Roklin. Kendisi 1927 yılında Sovyetler Birliği birinciliği satranç finalinde mücadele etmiş. Ama daha çok yazarlığı ve organizatörlüğüyle biliniyor. Bu anlatım onun 1945 yılında Satranç dergisine yazdığı "Iz Vospominani o Capablanca" isimli makalesinden alınmış. Şimdi hadi gelin Capablanca'nın yorumlarıyla bu merak ettiğiniz oyuna bakalım. Evet, Lasker E4 ile başlayınca Capablanca beklenmedik bir şekilde Sicilya savunmasını oynuyor. En son 1929 yılında, bundan 7 yıl önce Karlsbad turnuvasında Nimzović'e karşı oynamış. İnanılmaz, o aradaki turnuvalarda hiç oynamadığı halde bir anda bir gecede Sicilya savunması oynayacağım diyor ve ertesi günde oynuyor. Açılış bilindik şekilde gelişiyor. Bu günümüzde Richter-Rauser olarak bilinir. Capablanca'nın tercih ettiği sistem ve fil G5, E6 ile devam eder genelde. Ama Lasker sakin fil E2 hamlesini tercih etmiş. Capablanca'nın tercihi de ilginç. Önce vezir kanından gelişmeyi tercih ediyor. Yine E6 herhalde doğal bir hamleydi ve Schwenningen devam yoluna girilirdi. Fil D7, fil E3 ve şimdi E6 sürmüş Capablanca. Lasker'in tercihi veziri oyuna sokmak ve Capablanca daha önce de yapılmalı dediği A6 sürüşünü yapıyor. Sicilya savunması için tipik. Hem B5'i hazırlıyor hem de burada beyazlar at D5 uzun rok ve kale D1 ile zayıf kalabilecek D6 piyonuna saldırmak istiyordu. A6 ile bu fikri engelleyince B5 karesini tutunca şimdi Emanuel Lasker F4 oynamış. Capablanca dikkatli. Burada vezir C7 oynuyor. Sebebini de belirtiyor. Eğer bunu yapmasaydım diyor, beyazlar atla atı alacak, fille alınca E5 sürecek. F4 sürüşü elbette E5 sürüşünü desteklemekte. Vezir C7 yapınca bir anda Lasker atını geri çekiyor. Merkezi bir atı geri çekmek için iyi sebep olmalı. Capablanca bunu da açıklıyor. Herhalde diyor Doktor Lasker at A5 at C4 manevramdan korkuyor diyor. Çünkü bu şekilde fillerden birini vermek zorunda kalırdı beyazlar. At B3 sonrasında Capablanca tipik B5 sürüşünü yapmış ve Lasker de fil F3 gelmiş. Elbette bu çaprazdan yararlanmak istiyor. Yine fikir E5 ve böylece arkada kalenin boşta kalması durumu var. Dolayısıyla Capablanca hemen kale B8 gelmiş. At E2 hamlesi manevra yapıyor
Doktor Lasker, file 7 oynayınca karşılıklı roklar. Diyor ki Capablanca, beyazlar güçlerini şahkanına aktarıyor ve oradan saldırı başlatmaya niyetli. Bunu diyor önce G4 sürerek başlatmak mantıklıydı. Yani bir şekilde bu piyonları sür, günümüzde çok gördüğümüz bir yaklaşım. Ama bu hamle diyor G4 sürüşü zorunluluklar getireceği için Doktor Lasker gemileri yakmak istemedi diye bir açıklama getiriyor. Rok sonrasında şimdi at G3 ve burada abes sürüyor Capablanca. Diyor ki siyahlar şah kanadında bir şey yapamayacağı için vezir kanadından saldırmak zorunda. At D4 atın merkezleşmesi. Capablanca vezir kanadından ilerlemeye devam ediyor ve Lasker de son kuvvetini merkeze şah kanadına getiriyor. Ve elbette Capablanca da şanslarını vezir kanadında aramakta. Kale F2 sonrasında at E8 çekmiş Capablanca. Ve şimdi at alır C6 hamlesine soru diyor Capablanca. Bu değişim beyazlara fayda sağlamaz. Aksine konumu zayıflatır diyor. Dolayısıyla bekleme taktikleri tercih edilmeliydi. At C6 fil C6 sonrasında şimdi Lasker F5 sürmüş. Ve diyor ki Capablanca, İleride siyahların D5 sürüşü engellenemeyeceğinden kötüdür. Bu hamle beyazları büyük zorluklara sokar ve ancak inatçı bir savunma dengeyi sağlar. Bunu da beğenmemiş. At H5 gelmiş Lasker. Şah kanadında niyeti bozmuş durumda. Oradan bir şeyler yapacağım diyor. Bakalım Capablanca'nın tepkisine. Vezir B7. Gözünü merkeze D5'e E4 karesine dikti. Şimdi fil G5 gelmiş beyazlar. Capablanca olmaz diyor. Değişmen F6. File 3'e at C7. Capablanca şu notu veriyor. Burada file 4 alamazdım diyor. Çünkü alıp fil A7 açarak saldırı var ve kalite kazanıyor. Burada bir yorumu daha var. O da çok ilginç. Diyor ki Capablanca, kale boşta kalıyordu ya biraz önceki varyantta. Kale A8 hamlesiyle artık kaleyi kaçtığından E4 tehdit edecek ya. Burada diyor bu hamle kale hamlesi atın G3'e geri dönmesini zorlardı. Ama diyor atın orada durması siyahların işine daha çok gelir. O yüzden at bırak orada kalsın diyor. Devam edelim. At C7. Vezir D1. En iyi savunma diyor. Bu şekilde beyazların taşlarını organize edebileceğine vurgu yapıyor. Kale D8. Burada Capablanca D5 sürülebileceğinden de bahsediyor ve iyi bir oyundur diyor ama kale D8 oynamış. Kale D2, şah 8, A3, kale BC8, fil F2, her şey hazır merkezde oyun için ve D5. Biraz daha beklese beyazlar fil hamlesiyle kalenin yolunu açtı. Kale E3, kale D3 oynayacaktı. Tam zamanında D5 geliyor. E D5 at alır D5, fil D5, kale D5, vezir G4. Diyor ki Capablanca, siyahların atı H5'te bırakma fikri haklı çıkmıştır. Böylece beyazlar hatalı şekilde saldırıya devam ediyor ve siyahlar da girişimi elde ediyor. Yani bir anlamda Lasker'i saldırmaya teşvik ederek onu kötü duruma sokuyor. Ne strateji ama. Ve fil C5 ünlem oynuyor. Komlezon'un temel fikri diyor. Siyahlar şimdi girişimi ele geçirir diyor. Burada fil C5 oynayarak yandan matı tuttuğunu gördünüz. Ama G6 yapsa çok kötü olurmuş. Çünkü F alır G6, kale alır D2 yapınca G7, şah G8 ve vezir E6 ile mat var Capablanca. Buna düşer mi? Elbette düşmez. Lasker'in de onun düşeceğini beklemediğine eminim. Fil C5 ünlem. Kale E1, fil alır F2, şah F2, kale CD8. Capablanca merkezde gayet iyi. Kale alır D5, kale alır D5, kale alır D5, fil D5, vezir B4. Artık şah kanadından bir umudu yok. Lasker'in vezir B4 ile vezir kanada savunmaya dönüyor. Ve şimdi Capablanca sazı eline alıyor ve şah çekiyor. At H5'te alakası kaldı.
Fil çok güçlü. Şah E2 oynayınca şimdi fil C4 şah çekiyor. Şah F3 oynayınca vezir A8 şah çekiyor. Capablanca tüm bu şah hamlelerinin zorunlu olduğunu söylüyor. Mesela şimdi şah F2 oynuyor, zorunlu diyor. Çünkü şah G3 oynarsa diyor. Şimdi vezir D8 oynardım ve durum kötü olur. Burada tehdit G6 ile atı sıkıştırmak. Çünkü F6 piyonunu tuttu. Ve ayrıca şah E3'e giderse vezir alır G2 var. Buradan mat yok, fili kapatıyor. Evet, oyuna dönelim. Şah F2, vezir D8, vezir çok güçlü ve vezir C3 soru. Capablanca bunu beğenmiyor. Buraya kadar beyazlar doğru savunmaları bulmuştu ama şimdi yapılan hata oyunu umutsuz konuma sokar diyor. Burada diyor şah E1 doğru hamleydi ve sonrasında siyahların kazanç şansları problematiktir diyor. H6 zorunlu diyor hava deliği açmak. B3, AB, CB, fil F7, atı isteyerek geldi. Vezir G4, vezir F8, B4. Burada yine siyahların iyi olduğunu söylüyor ama bir kazanç varsa da problematik, zor diyor. Siyahların E5'te bağlı geçiri olduğuna dikkat edin ve beyaz şah da ortada. Ama zor durumda Lasker en etkili hamleyi bulamıyor. Vezir C3 soru çekiyor. Vezir D1 ile aşağıya daldı Capablanca ve at G3 deniyor. At istekteydi. Dalmakla kalmadı. Atı da istedi. At G3 hamlesine. Şimdi Capablanca inanılmaz bir hamle yapıyor. İnanılmaz bir hamle. Burada vezirle pek çok hamle olabilir. Fille hamle olabilir. Derken basitçe H piyonunu tek kare sürüyor. H6. Ve yorumu şu. 38. hamledeki hatadan dolayı beyazlar kendini kıpırdamaz bir konumda bulur ve piyon vermeye mecburdur. Evet, teknik olarak biz buna satrançta zugzwang diyoruz. Yani hamle yapmak zorunda olduğunuz için oyunu kaybetmeniz veya kazanca oynarken berabere olması. Zugzwang konumunda, zugzwang'da olan taraf şunu yapabilse, ben oynamıyorum dese, hamleyi sana verdim dese başına bir şey gelmeyecek. Gerçekten de şu anda beyazlar hamle yapmasa siyahların kazancı yok. Ama hamle yapmak zorunda. Tahtaya bakın, ne yaparsa yapsın beyazlar kaybediyor. Hamlesi yok. At kıpırdayamaz. At kıpırdadığı anda vezir F1 şah var. Şah G3, vezir F4 ve atı alır. Geriye dönelim, başka aklınıza hangi hamle geliyor acaba? At kıpırdamıyor, vezir kıpırdamıyor. Vezir bir yere gittiğinde C2 piyonu boşta. Vezir piyonu koruyarak bir yere gidemiyor. At kıpırdamıyor, vezir kıpırdamıyor. Peki şah kıpırdıyor mu? Kıpırdayabiliyor mu? Şah da kıpırdayamıyor. Vezir G1 şah ve H2 ve G2 piyonlarını alır. İnanılmaz bir durum, inanılmaz bir teknik. Kazanca giden yol bu durumda hiçbir şey yapmamak. Şu minik piyon hamlesi. Ve Lasker piyon vermek zorunda kalıyor hamlesi olmadığı için. B3, AB, CB. Burada dikkatli olmalı. Çünkü Capablanca heyecanla vezir B3 alırsa, vezir alır B3, fil B3, at E4'ten sonra siyahlar oyunu kazanamıyor. Çünkü at devreye giriyor, piyon istiyor, şah da çok etkili. Kazanç varsa bile Capablanca'nın sözleriyle ifade edelim problematik. Ama Capablanca vezirim etkili, filim etkili, niye vezir değişeyim diyor. Fil alır B3 yapıyor. At savunmaya döndü ama şimdi vezir B1 ünlem. Başka bir piyon kazandıran çok ince bir hamle diyor Capablanca. Vezir B1'e G4 sürünce, çünkü F5 piyonunu şah çekerek istemişti. Şimdi Capablanca'nın hamlesi fil C4. Fili olabildiğince etkili kullanıyor. Atı tehdit etti ve at E3 yapınca veziri H1'e dalıyor. Piyonların hepsi zayıf. At alır C4. Diyor ki Capablanca, beyazların yapabileceği bir şey yok. Tek şansı tüm şah kanadı piyonlarını verip A piyonunu hızlıca ilerleterek berabere yapmaya çalışmaktır. Ne var ki bunun olmayacağı ortaya çıkar. At alır C4'e süpürmüş Capablanca.
Şah çeke çeke geliyor. En sonunda piyonu alıyor ve vezirle koruyor. Şah çekişlerinin sebebi buydu. Tek şansı Doktor Lasker'in A piyonu. Vezir oyun sonlarında geçer piyonların sayısı değil, kalitesi, yani ne kadar ilerlediği ve ilerleyebileceği önemlidir. O yüzden çok dikkatli olmalı. Vezir F4 Şah, Şah C2, vezir alır G4, A5. Capablanca çok soğukkanlı. Tüm piyonları topladı ama bu A piyonu vezire çıkmaz mı? Şah C1 oynuyor ve şimdi vezir F2. Capablanca burada E4 sürüşünün kazanca götürdüğünü söylüyor. Ama bunu oynamadım diyor. Çünkü karışık devam yollarını yanlış hesaplamaktan çekindim diye açıklama getiriyor. Uzun uzun devam yollarına girmeyeceğim. Çünkü Capablanca yine etkili bir şekilde kazanıyor. Vezir F2, vezir A3 oynuyor. Lasker sonradan bunun kaybettiren bir hata olduğunu düşünmüş. Ama oyun zaten umutsuzmuş. Burada Lasker'in vezir D2 gibi bir önerisi var. Ama buna karşı da vezir D2 sonrasında da Capablanca vezir C5 ile devam edip yine kazanca giderdi. Peki oyuna bakalım. Oyunda vezir F2 sonrasında vezir A3 oynamış. Yine hamleye bakın. H6 oynamıştı. Hava deliği açmıştı. Şah H7 yapıyor ve Doktor Lasker burada terk ediyor. Neden mi terk ediyor? Umudunu A piyonuna bağlamıştı. Ama A piyonunun bir yere gitme durumu yok. Sürdük diyelim A6'yı. C3 geldi. Şimdi elbette tehdit. Vezir D2, Şah B1, C2 ve vezir çıkmak. O piyonu aldığında da vezir F1, Şah çekip bu piyonu topluyor. Bu da demektir ki o piyonu hiçbir zaman süremeyecek. Sürmezse ne olacak? Siyahlar basitçe piyonunu ilerleyip veya E piyonunu ilerleyip daha da ileride vezire çıkacak demektir. İşte bu efsanevi mücadelede Capablanca Lasker'i yenmeyi başarıyor ve aynen hikayeyi anlatan, bu gerçek olayı anlatan Yakov Gerasimovich Roklin'in dediği gibi bu iki devin son karşılaşması oluyor. Tarih bu son karşılaşmada Capablanca'nın kazandığına şahitlik ediyor.